İnsanların egoları tabii çok fazla. Bir kere herkesin egosu olabilir. Benim de egom çok yüksek ama ben kusuruma bakmasınlar ama bu egoyu ben yaptığım şeylerle altını dolduruyorum. Ben ukala mıyım? Evet ukalayım ama çok biliyorum, ne yapayım? Yani şimdi benim kadar biliyorsan sen de ukala olursun. Çünkü bilen insan ukalalık yapma hakkına sahiptir. Diorama sanatçıları aslında maketçi, modelcilerin zirve noktasıdır. Çünkü iyi kötü herkes modelci olabilir ama diorama sanatçısı olmak ayrı bir kafa, ayrı bir yetenek gerektiriyor. Sanatçılık ruhu gerektiriyor. Çünkü burada birçok yan faktörü birleştiriyorsunuz. Belki de Türkiye'de ilk diorama yapanlardan biriydim herhalde. Çünkü 6-7 yaşında bahçedeki kurumuş incirlerden, meyvelerden ve inşaat molozlarından Asterix köyü yaptım. Yani ve teleferikler yaptım, işte yani resmen çamur topraklı arazimizde kendime bir köy yaptım, yarattım abimle beraber ve akşam da komşuları davet ettim yani. Gösteri yaptık yani, mumlar koydum şeyin içine, evlerin içine, kiremit evler yaptık falan, böyle şaka gibi. Hala unutamıyorum yani. Ben deliler gibi çizgi roman çiziyordum. Karikatür çiziyordum, bir takım dergilerde yayınlandı falan. Tabii bunların hepsini annemden gizli yapıyordum. Sonra seneler sonra öğrendim ki, itiraf etti. Dedi ki ben ilkokulda senin girdiğin yarışmalarda birinci olduğunu görüp dereceye giremedin demiştim sana dedi. Ama dedi ki bütün bu engellemelere rağmen böyle bir şey yaptığın için seninle gurur duyuyorum dedi. İlk sergimi İstanbul Yıldız Sarayı'nda açtığım zaman. Bir diorama yapmak için önce senaryosunu bulmanız gerekiyor. Yani her dioramanın bir anlattığı, bir anlatmak istediği bir hikayesi var. Şimdi resimler, fotoğraflar, tablolar da bir şeyi anlatır. Ama tek boyutta anlatır. Dioramanın zorluğu zaten orada 3 boyutta anlatıyorsunuz. Ve anlatırken sinema hileleriyle, photoshoplarla, dijital efektlerle bunu süsleyemiyorsunuz. Ekranda her türlü oyunu oynayabilirsiniz. Seyirciyi kandırabilirsiniz ama dioramada bunu yapma şansınız yok. Her şey göz önünde. En büyük zorluğu budur. Onun için diorama yaparken gören kişi anlatılmak istenen şeyi net olarak görmeli. Ona göre kurguyu, ona göre sahne tasarımını yapmanız lazım. Önemli parçaları öyle yerleştirmeniz lazım ki belli açılardan baktığınız zaman kaybolmaması gerekiyor. O detayın, o parçanın, o eserin konu içinde. Genelde boş vaktim yoktur. Gittiğim yere maket çantamla giderim, onu söyleyeyim. Aynen öyle, nakış çantası gibi. Ve şikayet etmiyorum. Mesela seyahate gittik, yağmur yağdı mesela. O ne güzel, otur maket yaparım yani. Veya yazlığa gittim, o problem değil. Hava çok mu kötü, deniz mi kötü, o problem değil. Çünkü bir şey yapmazsam asıl sıkılırım ve fenalık geçiririm. Ama ben bu arada televizyon seyretmeyi, yani sinema, film seyretmeyi çok seviyorum. Bu arada benim çok ciddi bir film arşivim var. Tarihi savaş film arşivim var. Belgesel film arşivim var. Kitap arşivim var. Fotoğraf arşivim var.
o döneme ait, şimdi müzemde zaten o döneme ait posterler, kitaplar, dergiler, antika mecmualar var. Türkiye'de ciddi anlamda diorama yapan birkaç kişi var. Bakın birkaç kişi var. O da süreklilikleri yok. Birkaçı da profesyonelce yapıyor bunları yalnız. Amatörce yapan neredeyse yok denecek kadar az. Şöyle söyleyeyim, diorama artık tabii bizim zamanımızdaki gibi biz kendi kendimize öğrendik ya. Ben birçok, yani şu anda kitaplarda yazan bir sürü kitap var artık yurt dışında basılmış. Diorama nasıl yapılır, figür nasıl boyanır, bir uçak figürü nasıl boyanır, işte tank nasıl boyanır, nasıl eskitilir, nasıl... Hepsinin artık kitabı çıktı. Bak, kitabı çıktı, videosu çıktı, osu çıktı, busu çıktı. Bir kere onları takip edip okusunlar. Bir kere öncelikli olarak kendi kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çok okumaları ve çok araştırmaları gerekiyor. Şimdi yine bizim en büyük hatamız, hep söylüyorum bunu, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Yani 3-5 şey görüp zannediyoruz ki dünyayı ben yarattım, dünyanın en iyisi benim, bu işin profesörü benim. Ya ben bile böyle bir iddiada değilim dioramada, bir konuda da, yani dünyanın en iyisiyim. Nereden? Ne biliyorsun zaten? Yani her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz, her gün yeni bir şey ve ben bile yine diyorum, yaptığım eski bir takım dioramalarımda eksikler, yanlışlar, hatalar, kötülükler görüyorum. Evet, görüyorum. Çünkü gelişimin, değişimin sonu yok. Enteresan, farklı, görülmemiş şeylerin de özellikle konularını alıp maketini yapıyorum. Böylelikle bu belli olayların, önemli olayların, egzantrik estantenelerin, yani bir dioramanın zaten bir esprisi olması lazım. Öyle düz işte ne bileyim kırlarda bir kız çocuğu lay 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 oynayıp ot toplaması değil. Anlatabiliyor muyum? Basit değil yani. Farklı şeyler olması lazım. Mesela işte salıncakta sallanan, yani savaş değil konu zaten, dioramanın konusu konu gözetmeksizin, ölçek gözetmeksizin yapılan 3 boyutlu bir canlandırma, anlatım, modelleme şeklinde yapılmış bir şey dioramanın karşılığı. Sahne tasarımı gerekiyor, kostüm dizaynerlığı gerekiyor. Niye kostüm dizaynerlığı? Çünkü siz yaptığınız dioramadaki insan figürlerinin her türlü detayını gerçeğe uygun, dönemine uygun, doğru yapmak zorundasınız. Sonra mantık hatası, aynı filmlerdeki gibi mantık hatası yapmamalısınız. Atıyorum, çölde geçiyor ama çölde bir bakıyorsun çim koymuşsunuz atıyorum gibi hatalar yapmayacaksınız. Kimseyle hiçbir zaman bir yarışım olmadı, kimseyle hiç takışmadım, kimseye laf yetiştirmedim. Çünkü ben, hani derler ya, ben sahada konuşurum, benim yaptığım belli işte, yani al. Mal burada, yani kalkıp ay sen öylesin böylesin. Ben birçok jüri üyeliği, jüri başkanlığı yaptım modelcilik yarışmalarında. Orada da söyledim insanlara. Çünkü her yarışmadan sonra modelciler birbirine giriyor. Ya bir avuç insansınız kardeşim. Niye birbirinize giriyorsunuz? Niye birbirinizi küstürüyorsunuz? Niye birbirinizi kırıyorsunuz? Hakarete varan eleştiriler yapıyorsunuz. Yani saçma sapan ve bana çok boş ve çok itici ve çok çirkin geliyor. Tabii ki orada da söyledim. Kardeşim bakın dedim. Arkadaşlar, bir itirazınız varsa eğer, aha buradayım dedim. Tamam mı? Yani sonuçlarla, derecelerle ilgili. Yani adam diyor ki ben niye birinci olamadım? Niye o birinci oldu, ben üçüncü oldum gibi. Hep aynı muhabbet. Dedim cevap burada. İsteyen gelsin. Sonra yazmasın ama bak, öyle arkamdan konuşmak falan yok.
Gel sor, sana hatalarını çat 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 söylerim hemen. Hiç. Nerede, neden, niçin, nasılın ve ne, bak neyi demedim, neden nasıl hata yaptığını bile anlatabilirim sana. Yani bu boyayı kullanırken fırçanın darbesinde, airbrush'ını bilmem nesini niye, hangi malzemeyi, ne şekilde, nasıl yanlış kullandığını bile tarif edebilirim insana yani. Tabii en önemli şey sabır. Şimdi sabrı olmayan, yeteneği olmayan insanlar yapmasın zaten. Yapmasın boşuna, yani gerek yok kendini heba etmeye. Ama en önemli şey ilgi ve sevgi. Sonra yeteneğin varsa zaten bu iş katlanarak büyür. Ve de çalışma tabii, yani çalışkanlık ve disiplin çok önemli. Tarih bilmeyen bir insan aydın ve entelektüel değildir arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Bunu tarihçi arkadaşlar da, profesörlerle de konuşuyoruz. Yani tarihini, bak, hem kendi tarihini bileceksin, ülke tarihini, hem dünya tarihini bileceksin. Ondan sonra gelip bana entelektüel tavır sergileyebilirsin. Aydın olarak fikir beyan edebilirsin. Bilmiyor musun? İşte bilmeden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup atıp tutamazsın. Konuşamazsın, hüküm veremezsin, yargılayamazsın. İşte Türkiye'nin sorunu hala bu ve devam ediyor. Ciddi manada. Her tarafa yansıyor. İşte maketçilik de böyle, anlatabiliyor muyum? Yani 2 tane dergi okuyarak, 2 tane maket yaparak bu işler olmuyor. Tamam mı? Hak etmen gerekiyor, çalışman gerekiyor, yapman gerekiyor. Konuşarak olmuyor bu işler böyle.